Bu duyduğun sesler kilitli kapılar ardında gerçeği arayan, şüpheci ve tavizsiz bir zihni yankıları. Zihninde o devasa taş kapıların açıldığını, karanlık ve dipsiz bir labirentin dehlizlerinde yankılanan ayak seslerini canlandırmanı istiyorum. Hedefimiz, hiçbir dogmaya boyun eğmeyen, felsefe tarihinin en ketum şahsiyeti Kerbes. Zaman çarkını geriye sarıyoruz. Yıl milattan önce 404. Yunanistan'ın Tep kenti. Şatafatlı hayatlara, sahte övgülere ve toplumun uyuşturan kabullerine prim vermeyen Kerbes, sessiz ama devasa bir fırtına olarak tarih sahnesine çıkıyor. Onun inşa ettiği rasyonel dünyada insan hayatı doğduğumuz andan itibaren devasa, kapalı ve aşılmaz surlarla çevrili bir labirentten ibarettir. Bu karanlık labirentin girişinde kör bir kadın bekler. Adı Kader olan bu soğuk figür, dünyaya adım atan her insana cehalet, hata ve yanılgı şerbeti içirir. İstisnasız her insan bu zehirli şerbeti yudumlar. O şerbetin etkisiyle, labirentin dehlizlerinde sahte mutlulukların, sonu gelmez hırsların, maddi açgözlülüğün ve yalanların peşinde sürüklenerek kayboluruz. Bu zihinsel hapishaneden kurtuluşun tek bir formülü bulunur. O da sahte eğitimlerden, bize dayatılan illüzyonlardan tamamen arınmış, katıksız bir akıl yürütmedir. Kebes'in bu tavizsiz gerçeği arama arzusunu betimlerken zihnimizde kurmamız gereken net bir analoji var. O, bir altın sikkenin sahte olup olmadığını anlamak için onu acımasızca ısıran bir sarraf gibi, insana sunulan her tatlı teselli fikrini ısırarak içindeki sahteliği ortaya çıkaran bir zihin. Seninle birlikte bu çelik gibi zihnin yolculuğuna eşlik edeceğiz. Bu acımaz arayışın, o kör kadının sunduğu zehirli şerbeti reddederek kendi yolunu nasıl çizdiğini adım adım izlemek zorundayız. Kebes'i pasif bir gözlemci olmaktan çıkaran asıl güç, işte tam olarak bu reddediş iradesidir. O, zihinsel illüzyonlarla savaşmak için eyleme geçmek zorunda olduğunu çok erken yaşlarda fark eder. Bu rasyonel isyan yolculuğunda en yakın akıl ortağı Simyas ile omuz omuza verir, iki tebelli genç, gerçeğin peşinde dönemin ünlü ve gizemli Pisagorcu hocası Filolaos'un yanına giderek yoğun bir eğitime başlarlar. Ancak bu süreç bekledikleri aydınlanmayı sağlamaz. Çok geçmeden bu mistik öğretilerin, gizemciliğe bulanan ezoterik anlatıların kendi rasyonel açlıklarını doyuramadığını kavrarlar. Rasyonel zihin teselli eden masallarla tatmin edilemez. Şüphesiz. Katı gerçeklik, soyut, kanıtsız ve inanca dayalı sistemleri süzgeçten geçirmeden reddeder. Gizemcilik aslında insanın zihinsel tembelliğini besleyen bir uyuşturucudur. Filolaos'un sunduğu bu mistik uyuşturucu, Kebes'in aradığı keskin gerçekliğe uymadığı için o okulu terk ederler. Bu tatminsizlik ikiliği gerçeğin merkezine, dönemin entelektüel başkenti Atina'ya doğru zorlu bir yolculuğa sürükler. Atina meydanlarında insanların kemikleşmiş kalıplarını parçalayan, onları amansız sorularıyla düşünmeye zorlayan Sokrates'le karşılaştıklarında işler tamamen değişir. Kebes, aradığı o sarsılmaz akıl kalesini bulduğunu düşünür. Sokrates'in analitik zekası, Kebes'in rasyonel açlığıyla mükemmel bir uyum yakalar. Sokrates'in en sadık dostlarından biri haline gelir. O çelikten sınır çizgisi tam da bu dostluğun içinde şekillenir. Yani asla karizmatik bir liderin körü körüne takipçisi konumuna düşmez, onu felsefe tarihinin en farklı figürlerinden biri yapan özelliği, en yakın dostunun inançlarına ve duygusal tesellilerine karşı bile sergilediği o acımasız şüpheciliktir. Açıkçası Simyas dahil odadaki diğer herkes Sokrates'in ruhun ölümsüzlüğüne dair sunduğu anlatılara, o tatlı umut masallarına sarılmaya hazırdır. Kebes ise bir uçurumun kenarındaki demir bir duvar gibi dikilmeyi seçer. Hiçbir argümanı mantık süzgecinden geçirmeden sırf hocası söyledi diye kabul etmez. Her fikrin altındaki mantık hatasını cerrahi bir neşter gibi kesip atar. Doğudan gelen ruh göçü inançlarını, ruhun ebedi bir yolcu olduğu dogmasını katı bir rasyonellikle paramparça eder. Felsefeyi insanın acı gerçeklerden kaçmak için sığındığı bir liman olarak görmeyi tümden reddeder. Onu zihnin en karanlık, en hastalıklı bölgelerine girip çürümüş fikirleri temizleyen bir alet olarak konumlandırır. Bu sarsılmaz irade bizi doğrudan insan doğasının zaaflarına götürüyor.
İnsan doğasının yok olma korkusunu örtbas etmek için daima sıcak bir battaniye arayışında olduğu su götürmez bir gerçeklik. Ölümün o soğuk, geri döndürülemez nefesi yüzümüze çarptığında, kendimizi güvende hissetmek için birilerine ya da uhrevi bir kavrama tutunma ihtiyacı hissederiz. Zihin, hiçliğe karışma fikrini kabullenemez. Ketvis'in Sokrates gibi olağanüstü karizmatik, otorite sahibi ve sevdiği bir figürün tam da ölümün kıyısında sunduğu bu sıcak battaniyeyi elinin tersiyle itmesi, işte son derece nadir rastlanan bir zihinsel kudret gerektirir. Kendini kandırma mekanizmasını böylesine acımasızca yok etmek, felsefi bir intihar cesareti ister. O karanlık hücrede, inanç ile saf rasyonalizmin ölüm-kalım çarpışmasının zeminini incelemeliyiz. Sokrates'in son saatlerinde bu katı şüpheciliğin en tepe noktaya nasıl ulaştığını analiz etmeni istiyorum. Bu rasyonel zihnin en büyük sınavı nasıl başlıyor? Zihinlerimizi o yüksek gerilimli ana, Atina'daki o soğuk taş duvarlı ölüm hücresine götürmeliyiz. Sokrates'in devletin verdiği baldıran zehrini içerek hayata veda etmesine sadece saatler kalmıştır. Atmosfer, ölümün somut ve ağır varlığıyla ezilmektedir. Orada bulunan öğrencileri ve dostları bir yandan hocalarını kaybetmenin tarifsiz acısını yaşarken, diğer yandan kendi varoluşsal korkularıyla yüzleşmektedir. Hocalarının ölümü, kendi ölümlerinin de kaçınılmaz bir provasıdır. Tam bu boğucu karanlığın ortasında, Simmias, ruhun bedene olan bağını ve ölümden sonraki akıbetini açıklamak için lir analojisini ortaya atar. Mantığı son derece basittir. Lir adlı ahşap enstrümanı bedeni temsil eder, o enstrümanın tellerinden çıkan uyumlu eşsiz melodi ise ruh. Melodinin kaynağı olmadan varlığını sürdüremeyeceğini savunur. Sokrates, o sakin ve keskin zekasıyla bu argümanı derhal parçalar. Enstrümanın tellerinden çıkan sesin tamamen enstrümanın fiziksel koşullarına bağlı olduğunu belirtir. Ancak ruh, bedeni yöneten, ona yön veren, bedenin arzularına karşı koyabilen çok daha üstün bir tözdür. Lirin melodisi, liri yönetemez ama ruh bedeni yönetir. Bu mantıksal manevrayla Simyas'ı susturur. Odadaki diğer öğrencilerin omuzları gevşer. Tam derin bir nefes alıp ruhlarının yok olmayacağına, bedenden bağımsız var olabileceğine dair o sıcak battaniyeye sarılacakken, kelebes yerinden doğrulur. Felsefe tarihinin en acımasız, en soğukkanlı argümanlarından birini, terzi ve palto metaforunu o ölüm sessizliğinin ortasına bırakıverir. Sokrates'in gözlerinin içine doğrudan hiçbir duygu belirtisi göstermeden bakarak o kusursuz mantık zincirini kurmaya başlar. Argümanı sıradan bir zanaatkarın hayatı üzerinden şekillenir. Yaşlı bir terzi, yaşamı boyunca pek çok palto diker. Onları kendi üzerine giyer, yıllarca kullanır, zamanla eskitir ve sonunda atar. Her palto eskiyip paçavraya döndüğünde terzi yaşamaya devam eder ve kendine yepyeni sağlam bir palto daha diker. Dışarıdan bu döngüye bakan toy bir gözlemci, terzinin diktiği paltolardan çok daha uzun yaşadığını, defalarca yeni paltola eskittiğini görerek onun yenilmez ve ölümsüz olduğunu zannedebilir. Paltolar çürümekte ama terzi hep ayakta kalmaktadır. Ancak kaçınılmaz gün mutlaka gelip çatar. Terzi, hayatının son palto siparişini kendine diker, o son paltoyu üzerine giyer ve o son palto henüz eskimeden sapasağlam, pırıl pırıl dururken terzinin kendisi yaşlılıktan, yorgunluktan tükenerek ölür. Kierkegaard bu muazzam benzetmeyi ruh ve beden ilişkisine uyarlayarak hücredeki o sahte huzuru tek hamlede paramparça eder. Bedenimiz o cansız kumaştan palto, ruhumuzsa o paltoları diken ihtiyar terzidir. Ruh, geçmiş çağlarda onlarca farklı bedeni birer palto gibi giyip eskitmiş, o bedenlerin ölümünden hayatta kalarak çıkmış olabilir. Fakat ya şu an içinde bulunduğumuz bu beden, o ihtiyar, yorgun ruhun diktiği son paltoysa? Eğer böyle bir ihtimal varsa, bu beden çürüdüğünde o ruhun kendisi de enerjisini tüketmiş olacak ve tamamen yok olup gidecektir.
Eğer bir ruh geçmişte birçok bedenden sağ çıkmayı başardıysa, bu onun yok edilemez bir yapıya sahip olduğunun kanıtı sayılamaz. İnsan zihni dayanıklılığı doğrudan sonsuzlukla eşdeğer tutma eğiliminde. Kebes'in neşteri tam da buradaki mantık hatasına saplanıyor. Bugün var olan bir şeyin, sırf dün de var olduğu için, yarın da var olmaya devam edeceği garantisini hiçbir yasa veremez. Zihnin ürettiği bu sonsuzluk sanrısı sadece anlık bir avuntudan ibarettir. O hücredeki gerilimin asıl sebebi, bugün varım, hissediyorum, düşünüyorum, fakat yarın evrenden tamamen iz bırakmadan silinecek miyim şeklindeki o büyük varoluşsal dehşettir. Bu yok olma ihtimalinin insan psikolojisinde yarattığı o devasa tahribatı kazımak, Kebes'in açtığı bu rasyonel yaranın ne kadar derin olduğunu anlamamızı sağlayacaktır. Kebes'in de şifre ettiği şey, o dayanıklılık yanılsamasının ardındaki saf tükeniş gerçeğidir. Geçmişte sayısız bedeni atlatmış olmak, gelecekteki ebediyetin teminatı sayılmaz. Terzi de daha önce onlarca paltoyu eskitmiştir. Bu onun yaşama direncini, kumaştan daha uzun ömürlü olduğunu kanıtlar gibi görünür ama neticede biyolojik bir sınırı vardır ve tükenir. Senin bir noktada tükeneceğini ve o son bedende tamamen hiçliğe karışacağını öne süren bu düşünce, varoluşsal korkunun en saf halidir. Mutlak yok oluş ihtimali. Zihnin, bilincin, anıların, sevinçlerin ve ben dediğimiz o karmaşık yapının evrenden tamamen silinecek olması. Antik hücredeki bu ölüm kalım argümanı, insanın sadece bedeniyle değil, maddeye, dışsal nesnelere ve ünvanlara bağladığı varoluşsal kimlik kriziyle de sarsıcı bir paralellik taşır. Bizler sadece biyolojik bedenlerimizi değil, toplumsal rollerimizi de birer palto gibi giyiyoruz. Bu noktada bu yok olma korkusunu ve kimlik kaybının getirdiği hiçliği başka bir büyük anlatıyla, Goal evreninden kopuk gelen Akaki Akakievich karakterinin trajik yaşamıyla nasıl kesiştiğini ortaya koymanı bekliyorum. Şöyle izah edelim, Akaki, devasa bir devlet dairesinde sıradan, silik, varlığıyla yokluğu bir olan, kimsenin yüzüne bile bakmadığı bir memurdur. Hayatının hiçbir anlamı, hiçbir ağırlığı yoktur. Ta ki uzun çabalar, aylar süren açlık ve birikim pahasına o yeni, kalın, gösterişli paltoyu diktirene kadar. O paltoyu üzerine geçirdiği gün her şey değişir. Sadece dondurucu soğuktan korunmaz, bir kimlik, bir statü ve bir var olma hakkı elde ettiğini hisseder. İş arkadaşları ona ilk kez saygı gösterir. Kendisini o kaliteli kumaşın altında güçlü, görünür ve evrende somuk bir yer edilmiş olarak kurgular. Bütün benliğini, bütün ruhunu o kumaşın ipliklerine diker. Ancak karanlık bir sokakta o palto acımasızca gasp edilip çalındığında, Akaki sadece sırtındaki ısınma aracını kaybetmez. Üzerindeki o kumaşla beraber tüm kimliği, toplumdaki varlığı, saygınlığı ve benliği sökülüp atılır. Kumaş gittiğinde altındaki adamın bir hiç olduğu gerçeği çırılçıplak ortaya çıkar. Derin, karanlık bir hiçliğin içine düşer. Eski, silik ve görünmez haline geri dönmeyi zihni kaldıramaz. Bu mutlak yok oluş hissinin, o derin hiçliğin kahrından yataklara düşer ve ölür. Akiki'nin hikayesi, Kebes'in terzi ve palto metaforunun modern sosyolojik dokuya işlenmiş kusursuz bir yansımasıdır. Bizler de hayatımız boyunca sahte statülerin, toplumsal ünvanların ve maddiyat kumaşıyla dikilmiş gösterişli paltoların içinde var olmaya çabalıyoruz. İnsan üzerine giydiği zırhı o kadar uzun süre parlatıyor ve ona o kadar hayran kalıyor ki, günün sonunda o zırhın içindeki savaşçının çoktan açlıktan öldüğünü fark edemiyor. Kendisini tamamen dışsal onay mekanizmalarına, geçici apoletlere ve toplumun biçtiği rollere teslim eden zihin, kendi içindeki özü beslemeyi bırakıyor. Zırh dışarıdan parladıkça içerideki gerçeklik sessizce çürüyor. İnsanlar sahip oldukları nesnelerin ve sıfatların toplamından ibaret olduklarına inanıyorlar. Akaki'nin trajedisi tam da budur. O, paltonun kendisi olduğuna inanmıştı. Kebes'in sarsıcı uyuşmazlığı
ve Sokrates'e karşı bile dikilen o çelikten şüpheci iradesi, bize dışarıdan giydirilen hiçbir düşüncenin, hiçbir inancın ve hiçbir statünün bizi mutlak gerçeklikten kurtaramayacağını gösteriyor. Biz, Akakki'nin o çaresiz kumaş bağımlılığıyla, Kebes'in o soğuk neşter gibi keskin gerçekçiliği arasında sıkışmış durumdayız. Üzerimize geçirdiğimiz o mecazi paltoların, tüm o ünvanların ve bedenlerin bir gün tek tek söküleceği gerçeğinden kaçmak için zihinsel labirentte daha da derinlere, daha karanlık köşelere koşuyoruz. O kör kadın kaderin sunduğu cehalet şerbetinden her gün uyuşmak uğruna daha büyük yudumlar alıyoruz. Gerçekle yüzleşmek yerine zırhımızı cilalamayı tercih ediyoruz. Bu rasyonel hesaplaşmanın ve amansız mantık dövüşünün vardığı nokta, bizi zihinsel bir uyanışın getirdiği vakur bir dinginliğe ulaştırıyor. Kebes'in o ölüm hücresinden, binlerce yıl öncesinden yankılanan zamansız uyarısı artık tüm berraklığıyla, tüm keskinliğiyle karşımızda duruyor. Gerçekliğin labirentinden çıkmak, sahte kumaşlara sığınmayı bırakıp acımasız dürüstlükle yüzleşmeyi gerektirir. Günün birinde ihtirasla sarıldığımız o son palto, yani bu etten ve kemikten yapılmış ihtiyar bedenimiz, üzerimizdeki tüm statülerle birlikte elimizden alınacak, toprağa karışıp mutlak bir sessizlik içinde çürüyecek. İnsanın zamanın o acımasız öğütücü dişlilerine meydan okuyabilmesi, üzerindeki parlak kumaşların kalitesiyle veya sahte statülerin başarısıyla ölçülemez. Hakiki bir zihinsel aristokrasi ve sarsılmaz bir varoluşsal direnç hiçbir paltosu kalmadığında ortaya çıkar. Birey, dünya üzerindeki tüm ünvanlardan arındığında, sahip olduğu tüm maddiyat sökülüp alındığında, tamamen çıplak ve tek başına durduğunda, sergileyebileceği saf erdemle kendi değerini belirler. İnsanın asıl büyüklüğü kalabalıkların onayında değil, kendi hiçliğiyle yüzleştiği o sessiz anlarda ortaya koyduğu tavizsiz dürüstlükte gizlidir. Labirentin surları yıkıldığında, sahte yansımalar kaybolduğunda ve cehalet şerbetinin uyuşturucu etkisi tamamen geçtiğinde, geriye sadece akıl yürütmenin o saf, keskin ve aydınlık ışığı kalır. Üzerindeki tüm o sahte kumaşlar, unvanlar ve hatta bu etten beden büyük ölüm fırtınasında sökülüp atıldığında, geriye kalan o çırılçıplak ruhun karanlıkta kendi kendine yetebilecek mi? Bir okur, bir kare, yaşayan kütüphane, fikirler burada ölmez.